Arkadaşlar bugün de size şu şekilde okunmuş mecmualardan kesmiş olduğum kağıtlar ile yapmış olduğum bir kuru yemiş tabağı ya da daha büyüğünü yaparsanız meyve tabağı şeklinde bir tabak yapacağız. Bunu arkadaşlar ben kullanılmış mecmualardan yaptım. Ama size göstermek için şöyle bir A4 kağıt kestim. Bu kağıdın eni şöylesi 3 santime, şurası 13 santim. Önce ben bunun bantlanmasını göstereceğim. Sonra katlanmasını gösterdikten sonra kraft kağıtlarla bunu nasıl yaptığımı size anlatacağım. Şimdi bantı açtıktan sonra kullanacağım kağıdın kullanacağım bölümünü şu şekilde banta yapıştırıyorum. Arkadaşlar bu benim rutinim. Kanalımı yeni keşfeden insanların olacağını düşünerek böyle bir uygulama yapıyorum her seferinde. Dilerseniz bu bölümleri atlayabilirsiniz. Şimdi bantladığım kağıdın şu fazlalıklarını şu şekilde içeriye doğru katlıyorum. Şöyle bantlamış oldum. Önce bu kağıdı boylamasına ikiye katlıyorum. Arkadaşlar bunda ben tek kanat kullanıyorum. Şöyle ince uzun bir şeritim oldu. Bunu önce şöyle ikiye katlıyorum. Arayı açıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve katladığım bu iki yanı birleştiriyorum. Katlama şeklimiz bu arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada şöyle iç içe geçmiş kareler yaptım. Önce şu göbek kısmını yaparak işe başlıyorum. Bunun için arkadaşlar 2 tane kraft kağıt alıyorum. Birini alttan geçiriyorum. Beyaz sırıtıyor arkadaşlar. Şu desenlilerde pek anlaşılma olmaz diye şöyle kraft kağıtla gösteriyorum. Daha sağlıklı oluyor. Şimdi şöyle bir L oluşturdum. Şuradan şu şekilde aşağıya doğru iniyorum. Ve bir kare yapıyorum. Biri alttan, biri üstten. Şunu yapıyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir tane daha kağıt alıyorum. Şu ara açık. Şuradan şu çataldan içeriye giriyorum. Biri alttan şöyle şu şekilde üstten şöyle çektim. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde kare yapacağım. Bunu kare haline getirmek için şu son taktığım kağıdın katını açıyorum. İkisini yakalıyorum arkadaşlar. Şimdi şunun şu taraftakinin tam ortasından içeriye geçiyorum. Bunu kare haline getireceğiz. Bu şekilde içeriye geçtim. Bunun şöyle birini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı şuraya yerleştiriyorum. Şunun içine. Bu tarafa da yatırdığımı arkadaşlar şunun içine yerleştiriyorum. Şuraya. Ve gördüğünüz gibi şöyle bir karem oldu. Şimdi bunun dışında bir de bunun etrafına şöyle bir çerçeve yapacağız. Bunu da yapmak için yine 2 tane kağıt alıyorum. Birini alttan, birini üstten geçiriyorum. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Buradan yukarıya doğru çıkıyorum.
Şimdi buradan aşağıya doğru iniyorum. Bakın. Yani şunun aynısını yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Şimdi şu ara açıp buradan dışarı. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi buradan böyle geleceğim, şurada birleştireceğim. Tamamladım. Şimdi şu kısımda birleştirme yapacağız. Birleştirmeyi yapmak için ne yapıyorum? Şu son taktığım kağıdı açıyorum. İkisini yakalıyorum. Ve bunu arkadaşlar şöyle rahat girmesi için katlıyorum. Ve şu tam ortadan içeri çekiyorum. Kenar birleştirme oluyor arkadaşlar. Bunun birini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı arkadaşlar şuraya yerleştirdim. Arkaya yatırdığımı da buraya yerleştirdim ve bunun dışındaki katmanda olmuş oldu. Bu şekilde arkadaşlar şöyle bütün 5 tane katmanı yapacağız ve sonra dikime geçeceğiz. Bakın şu göbekte gördüğünüz gibi şuradaki açıklık yok. Çünkü tamamen birbirine geçirdim. Onun için ne yapıyorum? Şimdi şuradan iğnemi geçiriyorum. İpin arasından geçip içeriye saklıyorum. Bunu bakın şu aralar açık. Bu araları da dikerken birleştireceğim. Önce şu arayı tutturayım. Şuradan şöyle. Bunları iç içe dikeceğiz arkadaşlar. Sonra ağız kısmını yapacağız. Bakın. Gördüğünüz gibi bu kısmı diktim. Şöyle. Bakın arkadaşlar şöyle geliyorum. Bakın şurayı diktim. Burayı da diktim. Bu ara açık. Bu arayı da dikiyorum. Bunları uzun uzadıya göstermiyorum arkadaşlar. Dilerseniz diğer videolarıma da bakıp ne şekilde dikildiğini görebilirsiniz. Ve arkadaşlar burayı böyle komple diktikten sonra bunu dikeceğim. Ve sırayla bu 5 parçayı iç içe dikeceğim. Sonra ağız kısmını birleştireceğim. Tabağın gövdesini yaptım. Şimdi bunun ağız kısmını yapacağız. Şimdi ağız kısmını hazırlıyorum. Şu uç kısmı, şu köşeyi arkadaşlar şu şekilde tutacağım. Şöyle ipim burada. Buradan itibaren şöyle hem şu kareyi hem şu kareyi ikisini birden dikeceğim.
Ve o zaman şu kısımlar şöyle çukur kalacak tabak. İpim burada. Şuradan içeriye giriyorum. Yapımı çok kolay, basit ve oldukça sevimli bir tabak olacak bu. Bu şekilde bakın. Hem şuradan hem şurasını diktim. Şimdi şurayı da dikeceğim. Aynı şekilde. Şöyle. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Şurayı da şöyle kapatırsak daha derin olur. Görüyor musunuz? Ama ben buranın sadece şu kısmını tutturdum. Şu kısmını bıraktım. Bakın arkadaşlar, burayı bitirdim. Şimdi şu tarafa geçiyorum. Şu başa kadar geliyorum. Bakın arkadaşlar, bu başa kadar geldim. Burayı da aynı şekilde şöyle kıracağım. Burayı da aynı şekilde böyle kıracağım ve dört tarafa aynen dikeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi meyve sepetim bitti. Dediğim gibi bunu çeşitli amaçlarla kullanırsınız. Kırtasiye ürünlerinizi koyarsınız. Meyve sepeti olarak kullanırsınız. Kuru yemiş koyarsınız içine, masanızın üstünde. Daha büyüğünü yaparsınız annenize hediye olarak. Anneniz mutfakta kullanır. Meyve sepeti niyetine de kullanır. Evet, videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.